Herkese merhaba arkadaşlar. Başlıktan da gördüğünüz gibi çocukların odasında bazı değişiklikler yaptık. Yatakları Emrah yaptı. Bu odayı nasıl bu hale getirdik? Ufak tefek bazı kısımlar çektim. Önce onları izleyin. Ondan sonra odanın son halini göstereceğim. Küçük bir de açıklamam olacak. Neden değişti vesaire gibi biraz konuşacağım şeyler de olacak ama onu videonun sonunda konuşuruz. Evet, o zaman siz hemen çektiğim o kısımları bir izleyin. Şimdi bu kulpları çıkarıyorum çünkü buradaki kulplar değişecek. Bir su hazırladım. Hemen şurada o suyun içerisine de birazcık beyaz sirke, karbonat ve sıvı beyaz sabun vardı bende. Ondan ekledim. Şimdi şöyle güzelce bir dolabı sileceğim. Buraya stor aldık. Karartma stor. Çünkü fon perdeleri iptal etmek istiyorum. Aralıklarını şöyle Emrah göz kararı ayarladı ama bakalım. Şunun ortasına gibisini sabitleyeceğim. Çok şık. Bence de. Elimizde bizim 2 tane şöyle çiçeklerden zaten vardı biliyorsunuz. Bir tane de böyle çiçek sepetinden Emrah göndermişti. Jüt ipten böyle hasır gibi, daha doğrusu saksı altlığı aldım. Ama hangisini içine koysak çocuklarla karar veremedik. Şunu bir kere eledik. Şu içinde çok büyük kaldı. Gerçi koyacağım yerde daha da kendini gösterir bu tarz şeyler ama karar veremedik dediğim gibi. Bir de şunu denedik. Yani bu da böyle içimize sindi. Şöyle. Neyse. Çocuklarla yeniden bir bakalım yerine koyup. Nasıl bu hale getirdiğimizi izlediniz. Büyük bir değişim yok ama bazı eşyalarda değişiklik. Çoğu eşya çıktı. Ufak tefek yerine başka bir şeyler de geldi. Çocuklar şu anki odalarından aşırı memnunlar. Yataklarından çok memnunlar. Çünkü birkaç gündür yatıyorlar, kullanıyorlar. Gayet güzel bir yatak yapmış. Emrah, eline koluna sağlık gerçekten. Hadi şimdi odalarına bakalım. Çocukların yatakları. Ben bu boyda olsun istedim. Hemen ölçüyü de söylüyorum. 120'ye 200 ölçüsünde olsun dedim. Kocaman delikanlı genç kız olduklarında bile bu yatağı çok rahat kullanırlar.
diye düşünüyorum. Herhangi bir sorunu falan olmadığı sürece yayında falan. Yataklarını Yataş'tan almıştık. Blue Star modelini. Yatak başları bu şekilde. Zaten Emrah monte ederken de gördünüz. Yerden yüksek olmasını özellikle istedim ki süpürge de girsin, yer silme viledam da girsin. O yüzden bana kolaylık olsun istedim. Emrah'a rica ettim yatakları yaparken kısım kısım birazcık çekebilir misin diye. O da çekebildiği kadar sağ olsun benim için çekmiş. Sadece zımparalarken hiç çekmedim dedi. Unutmuşum onu çekmeyi dedi. Zımparadan sonra da zaten boya işlemi oluyor. Boyayı da bu şekilde seçtim ve boyanın rengi falan da benim çok hoşuma gitti. Çok güzel görünüyor. Şöyle gösterebilirim. Yani rengi çok güzel. Şurada düğmeyi görüyorsunuz. Çünkü Emrah çocukların baş uçlarına onların isteği üzerine led yaptı. Hemen açalım. Evet. Yine gece de çekerim nasıl göründüğüne bir bakın diye. Derinde de var. Aynı ledden. Bu Kutay'ın yatağı. Bu Derin'in yatağı. Aynı ölçülerde. Aynı şekilde tabii ki yataklar. Yine onun da hemen burada bir düğmesi var. Size gösterdim ya acaba hangi saksıyı kullansak ne yapsak diye. Sonradan böyle bir şey aklıma geldi. Emrah dedim ki boya var mı? Var. Tahta var mı? Var. O zaman ne duruyorsun dedim. Şöyle ahşaptan bir saksı yapar mısın? Böyle bir şey yaptık. Şu altta sepeti de koydum. Çocuklar tabletlerinin falan böyle şarj aletini koyuyorlar. O sepeti orada durur mu, alırlar mı bilmiyorum. Baş uçlarına hiçbir şekilde hiçbir şey istemedi. İkisi de tabloları falan vardı biliyorsunuz. Bu şekilde olsun istediler. Peki dedim. Kendi kararları tabii ki. Ve elimizden geldiğince, bütçemiz el verdiğince de onların isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz mümkün olduğunca. Aslında ben buraya hiç halı düşünmedim. Sadece şu ayak ucunda olur diye düşünmüştüm. Ama Derin de olsun, Kutay da olsun. Yataktan indiğimizde ayağımız direkt parkeye değil de halıya gelse olmaz mı dediler. Bir tane püsküllü, bir tane de böyle sade bir halım vardı. Bir overlockçuda ikiye kestirdim sadece. İki yana koymak için. O püsküllüyü de oraya kullandım. Elimde olan halıyı değerlendirdim. Ve bence oldu. Yani onların işini görür. Çok güzel. Rengi de açık bir renk. Parkeye de uydu. Bence ahşabın içine de uydu diye düşünüyorum. Bu halıyla tek farkı aynı halı ama sadece bunun kısa püskülleri vardı. Önemli değil. O da buraya bence çok güzel oldu diye düşünüyorum. Şöyle. Kutay'ın aslında o kısmı hiç ihtiyacı yoktu ama o da istedi. Onu da kırmadık. Dediğim gibi zaten tek bir halıydı. İkiye kestirdim overlockçuda ve hem buraya hem oraya kullandım. Bu zaten böyleydi. Karartma perde kullanıyoruz. Stor. Tül zaten önceki tülleri fon perdeleri aldığım için bence daha geniş ve ferah görünüyor diye düşünüyorum açıkçası. Yani stor perdede fiyatına göre gayet bence iyi iş görüyor. Camla sıfır olsa çok daha güzel iş görüyor. Daha karanlık oluyor ama yine bu da işini görüyor. Çocuklara memnunuz yani stordan da. Fonlar takmayacağım. Bu şekilde gayet ferah görünüyor bence. Kulpları zaten birazcık göstermiştim. Kulplar ham olarak ben aldım. Boylarına göre tüm bu odadaki kulpları şöyle aksesuardaki kulpa kadar ham olarak tek bir satıcıdan aldım ve Emrah bu ahşap yataklarını boyadı. Boyayla boyadı o kulpları da aynı olsun diye. Hepsi yani kulplar da çok güzel oldu bence. Birçok aksesuarı çocuklar elediler. Onları birilerine verdik. Yataklar da yine aynı şekilde ihtiyacı olan birilerine gitti. Güzel günlerde kullansınlar. Aksesuar elenince burada gayet ferah bir yer oldu. Kitap vesaire burada yok. Çünkü kitaplarını koyması için şöyle bir dolap aldık. Bu A101'de de satılıyor ama Trendyol'da güzel bir indirim yakaladığım sıra almıştım ben bunu. Bunun da kulpları yine başkaydı ama ben aynı olsun diye bu kulplardan aldım yine buna da. Ve bu ne diyeceksiniz. Normalde burada bir de televizyon vardı. Biz o televizyonu kaldırdık. Onun yerine hemen açıyoruz. Kumandamız var. Şöminemiz var arkadaşlar.
Aşırı güzel oldu buraya. Çocuklar o kadar seviyor ki, yani kitap okuma saatlerinde bunu açıyoruz ve Kutay'ın bir mikrofonu vardı. O kırılmıştı ama Emrah içinin o Bluetooth özelliğini zamanında saklamıştı. Yıllar önceden saklamıştı ve onu kullandı. Şurada bir kısım var. Emrah onu buraya taktı. Eğer bulabilirsem el yordamıyla çıtırtısını da açacağım. Bu şekilde sesi çıkarıyor da. Muhteşem değil mi arkadaşlar? Belki odada ne işi var diye düşünebilirsiniz ama aşırı bence güzel. İnsanı dinlendiren çok güzel bir ortam oldu bu şömineyle beraber bence. Bunu da başuçlarındaki ledleri de akşam karanlığında da çekerim sizlere. Uzaktan kumandalı zaten. Oturduğunuz yerden de açıp kapatabiliyorsunuz. Sadece çıtırtı özelliği sonradan eklendiği için oraya bir düğme oldu. Yoksa Emrah onu da bağlamaya çalıştı. Tek kumandayla hem bu açılsın hem çıtırtı açılsın ama amper kaldırmıyormuş. Amper değişikliği de sıkıntı olabilir dedi. Öyle yani. Evet. Çıtırtıyı da kapatalım. Bunun üzerine de şu ışığı yine bir koyduk. Ledler sonradan aklımıza geldiği için bunu burada bırakmıştık. Yani ledler olduğu için buna da pek gerek yok aslında. Bu da kalkabilir. Kızımın masası da yine bu şekilde. Tabii ki Harry Potter aşkını biliyorsunuz kızımın. Onları burada tutmak istedi. Bu şekilde ve ne denir buna? Buna bir şey deniyordu ama arkadaşlar unuttum. Bunu da değiştirdik. Hem masaları zedelenmiyor, çizilmiyor, iyi oluyor. Öncekini alalı da kaç yıl olmuştu. Epey de götürdü. Bayağı yıpranmıştı. Rengi de sararmaya başlamıştı öncekilerin. O yüzden bunları da değiştirdik. Derin'in okul kitap ve defterleri bu kısmı alıyor. Burada sadece okuduğu, okuyacağı kitapları falan var. Bu şekilde ayarlamış. Bu kutuları da Emrah çocuklar tabletlerine koysunlar diye yapmıştı. Çünkü bu araya şömine koyma fikri dahi henüz yoktu. Bunları buraya koymuştuk. Sonradan bu gelince dolap içlerine koyduk. Çocuklar tablet oynamayı bıraktıktan sonra buraya koyuyorlar böyle. Derin'in günlükleri var şurada. Burada yine okuduğu, okuyacağı kitaplar. Kendisi ayarladı burayı. Burada da Kutay'ın kitapları var. Okul kitap ve defterleri burada. Yine Kutay'ın tablet kutusu. Burada da sözlük var. Burada yine indirimde buldukça aldığım ve Derin'in çok temiz kullandığı önceki senelerdeki test kitapları var. Onları Kutay için saklamıştım. Yani üzerinde çözdüyse bile en azından yanına bir kağıt alır. Kendi de sorusuna bakarak onu çözer. O yüzden de saklamıştım. Yine burada da Kutay'ın okuduğu kitaplar da var. Okunacak kitapları da var. Ufak tefek şöyle oyunları var. Yani burası da bu şekilde. Yani gerçekten çok güzel oldu. Biz çok beğendik. En önemlisi çocuklar çok beğendi ve önemli olan da zaten onların beğenmesi, onların rahat etmesiydi. Peki Kutay'ın o kadar oyuncağı vardı. O oyuncaklar ne oldu derseniz eğer, şu kıyafet dolabının altta 2 tane rafı vardı. O rafları boşalttık. Oyuncak kutuları vardı. O kutuların içine oyuncakları koyduk ve bu dolabın içine kaldırdık. Zaten çoğunu da yine eledik. Kullanılabilir durumda olup da Kutay'ın ilgisini çekmeyen artık oyuncakları, daha yani küçükler için olan oyuncakları işine yarayacak birilerine verdik tabii ki. Biz çok beğendik. Emrah'ın zaten bir iş yaptığında güzel ve kaliteli bir iş çıkaracağını ben zaten biliyordum. Hatta Derin'in beğendiği ve Emrah'ın baz alarak yaptığı yatağı size göstereyim arkadaşlar. Derin'le yatak modellerine bakarken en çok bunu beğendi. Emrah da bu yatağı gösterince dedi ki ben bunu yaparım. Babamgilde palet falan var. Sadece uzunluk olarak Bauhaus'tan o tahtaları alırım dedi. Gerisi zaten var elimizde dedi. Biz sadece ne aldık? Vida gerekliyse vida aldık. Boyasını aldık. Bir de 2 metre olduğu için uzunluğu 2 metrelik o uzun şeylerden kestirildi, alındı. Yani toplamda bu 2 yatağın maliyeti bize, yaylı yataklar harici tabii ki, 1500 liraya mal oldu. Emrah kendi yaptığı için ve gayet de güzel, sağlam ve kaliteli yaptı. Yatağı da dediğim gibi Yataş'tan aldık. Zaten yatağın kendisinden çok içine koyduğunuz çok daha pahalı.
Ya da başa baş geliyor. Garip bir şekilde mesela önceki odalarındaki yataklarını biliyorsunuz. Bunlar önceki yataklarından daha uzun ve geniş olmasına rağmen oda çok daha ferah, geniş görünüyor bence. Büyük ihtimal orada burada çok detayların, aksesuarların, fon perdelerinin falan olmamasından kaynaklı diye düşünüyorum. Peki bu oda neden değişti yeniden? Derin çünkü artık önceki yatağa sığmamaya başlamıştı. Yani boy olarak yine kurtarıyordu bir şekilde ama en olarak sağa sola döndüğünde çocuğun bacağını vuruyordu, dizini vuruyordu ve her gün muhakkak bir dizinde morluğu oluyordu. O yüzden o yatağın artık değişmesi gerekiyordu. Çünkü normal yatak boylarına göre eni ve uzunluğu yoktu. Bir tık daha küçüktü. Emrah ben yaparım deyince o zaman Kutay'ınkini de yapalım dedi Emrah. Peki dedik. İkisininki birden değişti ve Allah'ım uzun ömürler versin, sağlıklı ömürler versin çocuklarıma. Yani bu yatak artık tamam, yani bir şey olmadığı sürece ömürlük gider diye düşünüyoruz. Bazı arkadaşlar ayrı odaları olsa ya da odayı bölseniz gibi bazı fikirler veriyorlar. Teşekkür ediyorum sizlere. Keşke mümkün olsaydı da çocuklarımın ayrı odası olsaydı. Ayrı odaları olsun çok isterdim. Ama böyle bir şey maalesef ki mümkün değil. Ve ikisi rahatça eşyalarıyla beraber sığsın diye evimizdeki en büyük odayı onlara verdik. Öyle olmasına rağmen bu oda ikiye bölünmüyor. Çünkü bunun içinde birini çağırdık ve alçıpanla vesaire bir şey yapılabilir mi, edilebilir mi diye. Tek cam ve tek kanat cam açıldığından dolayı ve odada tek petek olduğundan dolayı bu mümkün olmayacak arkadaşlar. Çünkü bir tarafa ne cam gelecek ne petek gelecekti. Ya da bölsek bile enine de boyuna da hiç fark etmez. Bu sefer de yatak girse dolap girmez. Dolap girse masa girmez. Hiçbir şekilde oluru yoktu yani bunun. O yüzden o işte olmadı. Mecburen bu şekilde olacak. Yapacak bir şey yok. Benim de bir erkek kardeşim var ve ben evlenene kadar onunla aynı odada yatmıştım. Eminim birçoğumuz da öyledir yani. Kardeşiyle aynı odada yatmıştır. Keşke elimizde olsa da çocuklarımızın ayrı ayrı odası olsa ama şartlar şu anda böyle. Allah'ım inşallah ayrı ayrı odaları olacağı ev nasip etsin bize. Herkese de inşallah gönlüne göre bir ev nasip etsin. Ev isteyenlere, araba isteyenlere, artık ne istiyorsanız Allah'ım nasip etsin. Hayırlı zamanda inşallah hepimize de. Bunu da açıklamak isterim. Yoksa biz de biliyoruz tabii ki çocuklarımız için en doğru olanı en iyi şekilde yapabilmeyi ama şu anda şartlar, durum bu şekilde. Allah'ım bugünümüzü aratmasın tabii ki. Bir paravan olayı falan düşündük bir ara. Onu da çocuklar şimdi sıcak bakmadı. Böyle birbirlerine dönüp sohbet ederek uyumayı çok seviyorlar. Belki ilerleyen zamanlarda yine bence Emrah yapabilir diye düşünüyorum. Bu yatakların arasına şöyle belli aralıklarla yine ahşap tahtalar koyabilir. Hani yatak boyları kadar olmasa bile yarısına kadar olabilir. Eğer isterseler onu da tabii ki. Yani öyle bir şey ileride düşünülebilir bu evde olduğumuz sürece. Ama şu anda durumlar bu şekilde oldu. Bilmiyorum sizler de beğendiniz mi odanın son halini? Dediğim gibi videonun sonunda da yine akşam karanlığında şömineyi ve şu baş uçlarındaki led ışıkların nasıl göründüğünü sizlere çekeceğim. Umarım sizlere anlatmadığım, göstermediğim bir şey yoktur herhalde. Işıkları zaten değişmedi. Dolaplar aynı dolaplar. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Umarım değişim yapmak isteyecek olan arkadaşlara bazı şeyler fikir olmuştur. Şömineye gözüm takılıyor biliyor musunuz? Bunu nereden aldık onu da söyleyeyim. Dolap uygulamasından aldık. Garantisi bile var. Kendisi aldığı yere uyumlu olmadığı için elinde kalmış. İade de etmeye uğraşmamış. Dolap hesabından satıyordu. Sıfır ürün yani anlayacağınız garantili. Biz kutusunu açtık falan orada denedik. Güzel denk geldi. Yani bu ölçülerde özel ya yaptıracaktınız ya da bulamazdınız. O kadar cuk oldu, oturdu oraya yani gördüğünüz üzere. Aşırı güzel oldu. Evet şöyle açalım yine. Videoyu öyle sonlandırayım. Şömine arkamda olsun. Heh. İnşallah sizler de çocukların odasının son halini beğenmişsinizdir. Rabbim inşallah daha iyilerini, daha güzellerini sizlere nasip etsin. Evlatlarınıza nasip etsin inşallah. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.